birlikte yayındayız. Arzucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar sana ve herkese. Gömleğin çok güzel. Ödünç isteyebilirim senden. Olur, veririm. Arkadaşım Yeliz almıştı, hediye etmişti. Ona da teşekkür olsun buradan. Evet, Hep kadınlardan, kadının yurdu işte hediyeler. ne güzel, ne güzel. Çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Evet. Ancak fırsat buldum, giydim. O da soruyordu ne zaman giyeceksin diye. Bugün giydim. İzlesin bizi görsün. Muhtemelen izliyordur. Evet, görsün giydiğini, mutlu olsun. Geçen yayınımızda çok sevgili Nuray Sayarı izlemiş bizi ve yazmış durmuş kızcağız, yazmış mesajlar biz yayındayken ama fark etmedik hiç. O yayın şeyiyle, telaşıyla hiç görmedim. Sen de görmedin. Ben de görmedim. Defalarca yazmış. Çok da mahcup oldum. Çok severim. Yayındaymış. Neler yazmış bize. Sonra izledim ben banttan. Göremedik Nuray'ımı. Arada bir moderatörler bize söylerse seviniriz yahu. Biz kaçırıyoruz. En azından Nuray Sayarı burada desinler. Biz de görelim. Ayıp oluyor dostlarımıza. En utandığım şey yani. Evet, Nuray Sayarı herkes tanır tabii, tanımayan yoktur ama biz yine söyleyelim. Türkiye'nin en önemli astroloji uzmanlarından birisi kendisi ve yurt dışında yaşıyor. Geçen sene evlendi, Almanya'da yaşıyor Türk kocasıyla. Hatta üzücü bir olayla gündeme gelmişti geçtiğimiz aylarda. Çocuğunu kaybetmişti, karnındaki hamileydi. Evet. Kendisine buradan bir kere daha başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, bebeği için diyelim. Nuray Sayarı'yı çok seviyoruz. Her yayınımıza bekliyoruz. Değil mi Arzucuğum? Evet, her zaman çok severim zaten kendisini. Evet. Her zaman bekleriz. Biz görmedik, affola yani. Ama moderatörler öyle bir durumda en azından yazarlarsa görürüz. Evet, arkadaşlarımızın yayına gelmesini bekliyoruz. Bazen YouTube yayın başladı bildirimini geç yolluyor ya da yollamıyor. O yüzden katılımlar geç olabiliyor yayına, konuklarımızın, seyircilerimizin gelmesi. Arkadaşları bekliyoruz. Bugün konuşacağımız konular arasında gündemdeki çok ilginç magazin konuları var. Değerlendireceğiz Arzu ile birlikte. Kiboş'a iyi ki doğdun Kiboş diyelim mi Kibariye'ye? Kibariye 66 yaşını dün gece Alaçatı'da çıktığı mekanda Hüsnü Şenlendirici ve saz arkadaşlarıyla sahnede kutladı. Kibariye pasta kesildi, mumları üfledi. 66 yıl geçmiş Kibariye'nin hayatında. Ne kadar çabuk geçiyor yıllar Arzu. Evet vallahi. Bana da öyle geçmeye başladı artık yani. İnanamıyorum. Geçen sene kaçtım, bu sene kaç oldum? 10 sene önce diyorum nasıl geçmiş zaman? Çok su gibi akıyor zaman. Evet. Kibariye dün gibi aklımda sene 84 olması lazım. İstanbul'da Gayrettepe'de bir mekanda bizi çağırdılar, basın toplantısı var diye. O mekanın sahibi davet etti. Gittim ben de. Diğer gazeteci arkadaşlar da oradaydı. Öğlen saat 1'de dediler ki Türkiye'nin yeni sanatçısını, yeni muhteşem sesini tanıtacağız. İçeriden geldi, Kibariye geldi. Esmer bir kadın, ondan sonra kısa boylu, kara kuru bir kadın. Fakat kadında bir ses var. Orada bize bir şarkı söylettiler, şarkı söyledi. İşte bunu dediler, sahnelere çıkaracağız bu hanımefendiyi. Hakikaten bütün Türkiye onu çok sevdi ve ondan sonra da hep güzel işler yaptı Kibariye. İmzasını da hatta hala sahnelerde. 40 sene oldu ya. 42 sene. 84. Allah sağlık versin, mutluluk versin.
diyelim Kibariye'ye. Nice yıllara diyelim Kibariye için arkadaşlar. Peki Hande Erçel'in bir düğüne katıldığını ve düğündeki fotoğraflarını gördün mü? Bir düğüne katılmış. Düğündeki birbirinden güzel Hande Erçel fotoğraflarını gördün mü? Gördüm. Her zamanki gibi çok şık ve çok güzel. Ne kadar güzel bir elbise üzerindeki, ne güzel bir renk. Ne güzel bir renktir o. Hande Erçel. Evet. Ne güzel bir elbise, omuzlar düşük. Tam bir yazlık, bir davet kıyafeti. Şimdi Hande Erçel'in tabii ki duru bir güzelliği var diyemeyeceğim. Çünkü estetikte olduğunu biliyoruz yani. Ve estetik, Ama bir dakika ya, kız zaten çok güzeldi ki. Çok güzeldi. Yani estetik onu çok değiştirmedi. Hani yani çok Hande Erçel estetikle çok güzelleşti diyemeyiz. Ufak dokunuşlarla aynı güzelliğin üzerine güzellik kattı bence. çok topluydu yüzü. Çok şişmandı. Yani ince uzun bir hale getirildi. Bişektomi yapıldı. Çene uzatıldı. İşte gözler ortaya çıkarıldı. Harika bir kaş yapısı. Dudaklar çok güzel işlenmiş. Dudaklarda yani bir müdahale vardır bile diyemiyorsun ama var tabii, özellikle alt dudakta. Ama o kadar doğal duruyor ki yani kimse, bu estetikçisi harika bir iş çıkarmış. Ee, Saçları için bugün bu fotoğraflarında saçları dışında her şey çok iyi diyorlar. Saçları dağınık mı, kötü mü saçlar sence? Yo, çok güzel. Bu sene dünyada böyle dağınık toplama, olduğu gibi bırakma modası var yaklaşık 3 yıldır. Bu sene biraz daha natürellik önde. Mesela ojesiz tırnaklar, saça fön çekmemek, saçı bukle bukle yapmamak, olduğu formunda bırakmak çok moda. O modanın izinden gitmiş. Yani bakımsız denilmiyor öyle olunca, dağınık Yok, bırakınca değil. bakım kadın denilmiyor, değil mi? Moda deniliyor. Moda. E, Evet. Yani Hande Erçel'e her şey yakışıyor ya. Her şey yakışıyor. Ve şunu merak ediyorum. Şimdi dün akşam yapılan bir düğüne katılmış. O düğünden güzel fotoğraflar paylaşıyor. Şimdi düğünle ilgili bilgi yok elimizde. Nerede kimin düğünü falan bilmiyoruz ama şimdi bir güzel bir davet olduğu belli. Güzel, büyük bir davet olduğu belli. Birkaç fotoğraftan da bir kısım davetler gözüküyor. Böyle bir düğüne elbette ki yalnız katılmamıştır. Elbette bir partnerle katılmıştır. E, Fakat partnerle fotoğraf yok. Bilerek paylaşmıyor tabii. Gizliyor. Bir erkek sevgili olma ihtimali fazla değil mi sence? Yani bir sevgilisiyle, bir erkekle katılmış olma ihtimali, bir düğüne gitmiş olma Genelde ihtimali. çok kalabalık ve herkesin var olduğu, basının da var olduğu yerlere bir ilişkileri varsa birlikte katılmazlar ama bu çok basına kapalı bir davet. Muhtemel ve olandır birisiyle gitmiş olması. Ama hiçbir kare bile fotoğraf yok. Evet. Ya kız kıza gitmez yani. Hande Erçel kız kıza gider mi bir düğüne? Yani ne bileyim ben, %10 Gider. ihtimal. He? %10 ihtimal. Gider yani. Ben de hep kız arkadaşlarımla gidiyorum bütün düğünlere. Ya senin sevgilin yok ve yapmak istemiyorsun sen. Senin öyle bir huyun var. Sen biraz o konuda kendini geri çektin. Senin için o normal. Ama Hande Erçel e, ilişkilerle mutlu olan bir kadın. İlişkileri sevdiği, seveceği bir insan bulduğu zaman hayır demeyecek bir kadın. Üzerine gidecek bir kadın. Yani Belki benim de vardır, saklıyorumdur. Hande Erçel gibi her ortama sokmuyor olabilirim. ay siz kadınlar, kafamı karıştırdın yine ya. Tutacağım yer yok yani, bu konuyu bırakmak zorundayım. Çünkü öyle bir yerden girdim ki
Yani savunacak bir şeyim kalmadı. hemen götürürsen, arkadaşlarının içine sokarsan olmaz. Hayat onu öğretti. Gizli saklı bir köşede tutup emin olduktan sonra arkadaşlarının işte düğünlerine vesaireye götürmek her zaman daha mantıklıdır. Hande de aşktan büyük darbe yediği için daha önceki aşklarını çok sosyal medya üzerinden konuşuldu, haberleri yapıldı. Artık temkinli gidiyor olabilir. Çünkü sosyal medyanın ve basının da ilişkilerin bitmesinde ve başlamasında çok büyük faktörleri var. Bu sebeple yaşadığı ilişkiyi korumak adına basından ve arkadaş çevresinden uzak tutmak onun bence doğal bir tercihi artık. Biraz uzakta tutacak, bence artık evlenirken çıkartacak Hande Erçel. Ki keza ben de öyle yapacağım. Çok doğru bir şey. Çünkü insanlar her şeyi bozuyor konuşa konuşa. Dimitros Angel, Yunanistan'ın Rodos adasından selamlar diyor. Dimitros, merhaba kardeşim Dimitros, Rodos'a çok selamlar, sevgiler. Ay çok E, severim Rodos'u. Dimitros Çok bol güzel bol bir ada. bol bol hellim ye Dimitros. Uzo iç diyemiyorum alkol karşıtı bir arkadaşın olarak. Dimitros, neyi güzelse Rodos'un onlardan ye. Deniz ürünleri. Peki, Süreyya Diker özel abonem geldi. Hoş geldin Süreyya Hanım. Evet, şunu söylemek istiyorum Arzu. Çok güzel bir şey söyledin. Sevdiğin kadını, sevdiğin erkeği bir süre emin olana kadar en yakın çevrenden bile gizlemek zorundasın. Günümüz artık böyle. Yahu büyük şehirlerde, sosyal ortamlarda, sosyal çevrelerde yaşayabilmek ne kadar zorlaştı. Eskiden böyle şeyler Evet. yoktu. Hakikaten her tarafını, her şeyini eskiden biz arkadaşlar arasında espri yapardık gençken. Duvara sırtımı dayamam lazım diye, yani kendimi garantiye alabilmek için, emin tehlikeden koruyabilmek için arkamı kimseye veremem, sırtımı duvara dayamam lazım filan. Şimdi her tarafını koruman lazım. Tehlikenin nereden olduğu belli değil. En yakın kız arkadaşın sevgilini elinden alıyor. Akraban evine misafir geliyor. Kocana göz koyuyor, karına göz koyuyor. Nasıl bir çağa geldik ya? Nasıl bir çağdayız? Yani onun için Hande Evet. Erçel ve diğer ünlülerin de sevgilileriyle ortaya çıkmaması, onları sakınmaları bir yerde doğru. Ama Afra bunu yapmıyor. Biraz sonra konuşacağız. Afra Saraçoğlu Paris'te Poyraz'la görüldü arkadaşlar. Bu konuda da çok çarpıcı bir iddia var. Arzu'ya soracağım sen ne diyorsun diye. Afra bunu yapmıyor. Poyraz'ı her yere yanında taşıyor ve çarpıcı iddia da bundan dolayı zaten ortaya atıldı. Biraz sonra konuşacağız, soracağım bunu. Çağatay Ulusoy'la ilgili biz yayına girmeden kısa bir süre önce bir haber geldi. Sana da attım. Gördün mü onu? Gördüm. Gördüm. Çağatay Ulusoy, evet, o zaman konuşalım. Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde teknesinde sevgilisi Aslan Malboro'yla görüntülenmişti ve çok kilolu olduğunu görmüştük. Ve sosyal medyada bir anda linçlenmişti. Koskoca Çağatay Ulusoy, yani göz bebeğimiz, diziler boyunca bizi mutlu eden adam, oyuncu. Neler dediler? Sumo güreşçisi dediler, davul gibi şişmişsin dediler, Terbiyesizler. göbeklenmişsin dediler ve Çağatay zayıflamaya karar verdi hızla. Hızla. 3 ayda inceleyeceğini söyledi muhabir İbrahim Savun'a. Sence başarabilir mi? Başarır, çünkü daha önce de Çağatay Ulusoy'u hatırlarsın. Bir sandalda resimleri çıkmıştı. Çok uzun müddet sessizdi. Sonra bir sandalın üstünde resmi çıkmıştı ve çok kilolu haliyleydi. Ondan sonra da bir döndü ekranlara son dizisiyle birlikte, Eşref Rüya ile birlikte. İnanılmaz incelmişti. Şimdi tekrar Eşref'in son bölümlerine doğru biraz kilo almaya başladı. Bildiğimiz kadarıyla bir şeker hastalığı var. Bundan muzdarip. Şekerle ilgili bir sıkıntı yaşıyor.
Çok doğal yani insanların kilo alması da çok doğal, kilo vermesi de çok doğal. Bir de bu kadar çalışan insanların tatilde biraz koyverip, işte, ne bileyim, bir balık yemeleri, bir kalamara abanmaları, işte, biraz tatlı vesaire yemeleri. Çünkü yani çok uzun, işte, 1 sene, 2 sene boyunca hep karavanda, yemek yiyorlar ve dikkat ediyorlar kendilerine. Tatilde de biraz koyvermeleri çok olağan. Ama insanların, başka insanların hayatına böyle burnlarını sokmaları, işte fok balığı demeleri, onu demeleri, Ya hadsizce, terbiyesizce, ahlaksızca, bu hiç olağan bir şey değil yani. Evinde oturuyor, kilo alanı, kilo vereni, işte saçı döküleni, göğsü büyük olanı, göğsü küçük olanı, poposu büyük olanı, poposu küçük olanı, her şeyi eleştiriyorlar. Enteresan bir hal aldı yani. Herkes kendinde bir diğerini eleştirmek için hak görüyor. Ellerinde de sosyal medya, ağzına geleni yazıyor. Yani hiç düşünmüyor ki mesela bunu yazdığımda bu insan etkilenir mi? Kötü bir dönemden mi geçiyor? Bir hastalığı mı var? Kalbini kırar mıyım? Bunu yazmak, bu kötü sözü yazmak bana ne kazandıracak ki? Ben şeye çok inanıyorum. Herhangi birine kötü, hak etmediği bir şey yazdığında bumerang gibi o sana geri dönüyor. Başka bir yerden onun acısı çıkıyor senden. Çok enteresan insanlar. Ben çok sinirim bozuluyor. Hiç anlamıyorum bu kadar kötülüğü ve kötü kalpliliği. Çağatay'a gelecek olursak inanılmaz yakışıklı bir adam. İsterse 30 kilo olsun. Çağatay Ulusoy 30 kilo daha alsın üstüne. Çağatay Ulusoy, Çağatay Ulusoy'dur. Hiçbir yakışıklılığı gitmez. Dolayısıyla kilo almaya da hakkı var, kilo vermeye de hakkı var. Kendi canı ne istiyorsa onu yapsın Çağatay Ulusoy. Biz ona bayılıyoruz. Oyunculuğuna, kendine, karakterine. Kendisi nasıl istiyorsa o kiloda olsun. Kimse dedi diye değil. Umarım da kalbi kırılmamıştır bu iletilerden. Diyeceklerim bu kadar. canım, kalbi kırıldı. Duydum onun üzüldüğünü ve hemen o yoğun eleştirilerin geldiği günün ertesinde diyetisyen tavsiyesi almış, güvendiği bir insandan ve bir spor hocasıyla anlaşmış. Başlamış diyete, spora da başlamış ve 3 ay hedef koymuş kendisine. 3 ayda tekrar fit görünümüme ve tam kaslı olmasa da o eski hani o tabii 3 ayda değil de uzmanlar diyor ki inceledim 5-6 ayda yani zaten 12-13 kilo falan gibi duruyor şey fazlası. En fazla 15 kilo gibi duruyor. 6 ayda, 5-6 ayda o kaslar da tekrar alışkın zaten vücut hatırlarmış. Daha evvel kas yaptığı için vücut Evet, hatırlarmış kaslı halini. Yeniden kas yapması daha kolay olurmuş sıfırdan başlayana göre. Daha önce çünkü izlemiştik onun o vücudunun kusursuz şekliyle. Fakat burada problem olan şeker hastası olması. E, Onun için de özel diyet uygulanacaktır kendisine. Ona göre zayıflayacaktır inşallah. Mutlu oldum böyle bir karar alması. Bir an evvel aksiyon alması sevindirici Çağatay Ulusoy hayranları için. Peki Sümeyye Aydoğan diye bir oyuncu var. Benim takdir ettiğim, sevdiğim, başarılı bulduğum Teşkilat dizisinde oynuyor. Sümeyye'yi izledin mi hiç biliyor musun? evet, evet gördüm. Çok izlemedim. Teşkilatı izlemiyorum ama vakıfım konuya. Evet, evet. Sümeyye şimdi bir firmayla anlaştı. 25 milyon lira bir giyim markasından reklam anlaşması yaptı. Tanıtımında e, yer alıyor o firmanın. Teşkilat dizisiyle çok öne çıktı ama Sümeyye'nin parlaması 2022'de Duy Beni dizisiyle oldu asıl. İlk başrolü oydu. Teşkilatta da o güzel ilgi çeken dizide de çok öne çıktı. 27 yaşında daha çok genç. Serenay Sarıkaya'ya benzetiliyor. Ee, ben şuraya geleceğim. Geçtiğimiz Mayıs ayında da Cannes'da bir mücevher firmasından
çok iyi bir para karşılığında tanıtım mankenliği teklifi aldı ve Cannes'da bunu gerçekleştirdi, bu işbirliğini. 1.78 boyunda, 54 kilo. Çok ideal bir fizik. Yeni yıldızlar, yeni yıldızcıklar, dizi sektörü yeni para kazanan gençler çıkarıyor ortaya. Bu güzel bir şey değil mi Arzu? Hep aynı Evet. isimlerin etrafında dönmesin. Gençler de fırsat bulsun, öne çıksın. Arzu, kendini Sümeyye'nin yerine koysana. Ne büyük sevinç yaşıyordur değil mi? 500 bin dolar para bu aldığı 25 milyon lira. Hadi firmanın adını da söyleyeyim. Haber konudur. LCC Waikiki firmasıyla bu işbirliği. Bundan 4-5 ay evvel de Cannes'da yine aşağı yukarı aynı para karşılığında 5 yıldızlı otelde konakladığı işbirliği, işte kraliçeler gibi özen gösterildi ona. Orada bir mücevher firmasının reklamlarının tanıtımını yaptı. Genç bir oyuncu daha ne ister? Evet, çok mutludur. Ben bilmiyordum firmanın ismini, bakamadım bugün çünkü. O kadar almasına da Evet. şaşırdım. Bence o kadar değildir ama yaklaşık bir tutardır. Ne kadar değil? Ama yani şimdi 25 büyük para milyon gibi dolar. 500 bin görünse de dolar. hmm, büyük para 500 gibi bin dolar. görünse de bir ev alınmıyor yani sevilen bir muhitten. Ekonomik Evet. olarak şu anda çok iyi bir bölgeden bir ev alınmıyor maalesef. Ama tabii genç oyuncular olarak önleri açık. Böyle 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 yükselecekler. Kötü paralar değil, güzel paralar. Evet ve mesela bir dizide oynuyorsun, dizi kuruluyor, sette bütün ekip birleşiyorsun, hadi bismillah başlıyorsun çekmeye. 3. bölümden sonra yayına veriyorlar. Yayınlanıyor. İlk bölümü seyrediyorsun arkadaşlar. Ertesi gün reyting 9 geliyor. Wow, havalara uçuyorsun. 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta caddede yürüyemiyorsun. Herkes seni birbirine gösteriyor, tanıyor. Bak şu kız, o kız. Adını daha bilmiyorlar. Dizideki Sultan karakteri bu filan. Neydi adı? Şirin miydi? Sümeyye miydi? Neydi? Bu kız o kız işte. Bak Selena'ya benziyor filan. Arkasından dizinin 10. 11. 12. haftası dergi kapakları arıyoruz. Kapak için senin menajerini arıyorlar. Röportaj için dergiler. Ondan sonra işbirliği için mücevher firması seni arıyor. Kana gelir misin? Havalara uçarsın böyle bir teklif aldığın zaman zaten. Arkasından işte 4-5 ay sonra böyle bir firma çıkıyor. LCC Waikiki. Bunlar senin başarılı oyunculuğundan dolayı, senin kurduğun hayallerden dolayı. Geceler yastığa kafanı koyduğun zaman ben oyuncu olacağım diye hayal et. Üniversite mezunu bu kız. Başka bir dalda. Hayaller kurduğun zaman ileriye dönük bunu gerçekleştirme azminden dolayı bu şansı Allah sana bu kapıları açıyor. Şimdi bu kızı kimse tutamaz. Ben sana söyleyeyim. Yani bunlar çoğalsın. Evet, daha 17 dizisindeki kızlar da öyle. Geliyorlar. Onlar da benzer ve erkek oyuncular. Bunlar çoğalsın. Bunu anlatmak istiyorum Arzucuğum. Bunu söylemek istiyorum. İnşallah E, çoğalsın, herkes para kazansın. Onlar çoğalırken halk da çok para kazansın. Ünlü olanlar, ünlü olmayanlar. Herkese Allah bol rızık versin. amin. 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 Evet. Kızılcık şerbetiyle ilgili bugün bu sabah web sitelerine Kızılcık Şerbeti 9. bölümde kaldırılacak diye bir haber düştü. Gördün mü o haberi? Gördüm. Bitecek, iptal olacak, dizi yayından kalkacak. Yeni sezonda başlayacak, 9. bölümde bitecek diye haber düştü. İşte oyuncular arkası arkasına diziden çıkarılıyor. Ondan sonra Show TV ile de yapımcının arası iyi değil. Dizide zaten final yapacak diye. Şimdi günlerdir diziden ayrılan oyuncuları konuşuyoruz. Yapımcıdan çıt çıkmıyordu Arzu.
çıt çıkmıyor. Hepsi değerli oyuncular, yan oyuncular, baş oyuncular ama hepsi değerli oyuncular. Ve ayrılırken bir ağlamadıkları kalıyor. Şok olmuşlar hepsi diziden çıkarılma haberini aldıklarında, kendi istekleri dışında. Yapımcı hiç çıtını çıkarmadı. Bu sabah o haber düştü internete, dizi yayından kaldırılacak diye. Yapımcı saat 10'da sabahın köründe kuşlar cik cik derken, horozlar öterken hayır yok öyle bir şey, biz 18 Eylül'de yayındayız diye bir paylaşım yaptı hemen. Ne diyorsun? Yani ben sabah çok inanmadım yayından kaldırılacağına. Bence dizi devam edecek. Çünkü var olduğu saatte çok iyi reytingler alan ve yıllardır süren bir dizi. Ama neden bu kadar çok oyuncu değişikliğine gidiyorlar? Bence maddiyatla ilgili. Çünkü çok artık oturmuş, iyi reyting alan bir dizi. Ve ülkede de ekonomik anlamda artık kimseye kazandığı bir para yetmediği için bence oyuncular geçen seneki kaşelerin 1 ya da 2 katını istediler ve Faruk Turgut da bunu vermek istemedi. İstemediği için de birçok oyuncuyla Nursema gibi, Ceren Karakoç gibi, Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç gibi birçok oyuncu diziden ayrıldığını öğrendi. Yani genelde böyle ayrılıklarda hep para faktöründe görürüz. Böyle acil açıklamaları, şahısların, oyuncuların haberi yokken bir anda diziden çıkarıldıklarının ana sebebi hep paradır. Parasal olarak diye düşündüm ben. Devam edeceğini de düşünüyorum. Çünkü yayınlandığı saatte çok reklam kuşağında çok başarılı, çok reklam ve sponsorluk toplayan ve iyi reyting alan bir dizi. Dizinin biteceğini düşünmüyorum ama kimler gelecek, Faruk Turgut kimlerle gidenlerin yerini dolduracak orayı bilmiyorum. Ama Faruk Turgut'un bugüne kadar yaptıklarına bakarsak atıyorum kült karakter, pembe karakteri gittiğinde hepimiz diziden soğuduk ve izlemeyiz dedik. Ama öyle senaryo, öyle oyuncular koydu ki Pembe'nin gitmesi seyirciyi en fazla bir hafta etkiledi. Bir hafta sonra hepimiz Kızılcık Şerbeti'ni izledik. Ki keza diğer ayrılan oyuncularla ilgili de aynılarını düşündük. Bu giderse dizi olmaz, bu giderse olmaz diye. Şimdi Nilay karakterinin gideceğini öğrendik. Senaristin kızı Feyza Civelek, Nilay karakteri. Mesela Nilay'ı sevmiyordu halk, linçliyordu ama Nilay'ın gitmesi de çok büyük bir sıkıntı. Mesela seviyormuşuz, bence halk da bunu gördü. Sonra benim bayıldığım Neslihan Yeldan, Nilay'ın annesini oynayan karakter. Bayılıyorum. Neslihan Yeldan neredeyse ben o diziyi izliyorum. O da büyük kan kaybı. Ama bu kadar kan kayıplarının üstüne Faruk Turgut kimleri koyacak? Kimlerle gönlümüzü hoş edecek? Kimlerle bizi ekrana bağlayacak? Gerçekten çok sabırsızlıkla yeni sezonunu beklediğim bir dizi. Ama o kadar profesyonel ki, o kadar başarılı ki Faruk Turgut. Bence gidenlerin yerini aratmayacak oyuncular bize gösterecek diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet yani ben Faruk Turgut'un gidenlerle ilgili bir veda açıklaması, bir veda bildirisi, konuşması ne dersen adına bunu yapmasını beklerdim. Onun gibi yarım asırlık bir yapımcıya bu yakışırdı. Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli 2-3 yapımcısından birisidir kendisi. Sen de iyi biliyorsun. Bu işleri çok iyi bilir. Dengeyi de çok iyi bilir. Söylediğin gibi olayın ekonomik sebep olduğu belli. Fakat evet yani televizyonculukta, dizi sektöründe sezon yenilenmeden önce sözleşme yenilenirken ücret artışı yapılır. Bu doğal. Ya bugün memur, işçi emeklisi, memur emeklisi her 6 ayda bir zam almıyor mu? Oyuncu da zam almak hakkı zaten her sezon yenilenirken. Bunda bazen diyorlardı ya oyuncular ne kadar çok para oluyor, ne zam mı bekliyormuş falan diye. Gayet normal bu enflasyon ortamında hangi paranın eski hükmü kalıyor? Dolayısıyla senin de söylediğin gibi iyi bir artış bekliyorlardı. Bunu yapmamak için oyuncuyu feda etmek kaliteden düşürür, senaryodan düşürür, seyirciye vereceği dizinin değerini
düşürür, aşağı çeker. Her ne kadar onların yerine gelecek olan tecrübeli oyuncular da olsa senaryoyu değiştireceksin, zaman atlaması yapacaksın. Bir sürü şeyde değişikliğe gideceksin. Bir de bunları konuşuyoruz işte. Halk da konuşuyor, halk da biliyor. Kalitesizlikin gelmesi doğal. Reytinglere yansır. Şimdi bu 5. sezon olacak Kızılcık Şerbeti'nin. Zaten ilk sezonki, ikinci sezonki gibi değil reytingler. Yapay zeka çok başarılı, harika bir şey. Bizim gazetecilerin işlerini de öyle kolaylatıyor ki. Dedim ki bana 2025-2026 sezonu Kızılcık Şerbeti'nin Kızılcık reyting Şerbeti. ortalaması çıkar dedim. Total ABC, AB, ABC1 hemen sen söylüyorsun 3 saniye sonra döküyor sana reyting ortalaması. Bir de başladığı seneki çıkar dedim. Orada 9 reyting ortalaması. Burada 6,5'lara düşmüş. Bir aşağı böyle bir gidiş var. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Reyting ortalaması kapanan sezonda 6,5 olan diziyi hiçbir kanal, hiçbir yapımcı bitirmez. Evet. Hani 4,5 olsa tamam bitirsin, bitirebilir, düşünür. 5 olsa belki düşünür. Ama 6,5 önü açık. Bitirmez. Onun için o bitiriyor diyenlere inanmıyorum ama reyting kaybı da var tabii. Şimdi bu kalitesizlikle birlikte reyting kaybı çoğalacaktır. Ve ister misin 9. haftada yeni sezonda Kızılcık Şerbeti bitirilecek diyenlerin tahmini doğru tutsun. Bilerek değil ama belki de 9. haftaya varmadan Kızılcık Şerbeti mortu çeksin. 2 reytinglerde, 3 reytinglerde kalsın. Kanal bitirmek zorunda kalsın, yapımcı bitirmek zorunda kalsın. Kalitesizlik gelirse bu olur yani. Bundan da kaçınılmaz. Evet. Ben fazla para vermeyeyim, kazanacağım, daha çok kazanayım. Kanal da vermek istemiyor zaten bana para dersen yapımcı olarak gelenlere de 3 kuruş para vereceksin. Olay kalitesizleşecek zaten. Bilmiyorum yani haklısın sen tabii çok haklısın öngöründe söylemenle. Olabilir. Bir de Faruk Turgut bugüne kadar hiç konuşmadı. Bir anda İzzet Çapa'ya konuştu. Orada söyledikleri çok manidardı. Nilay'ı koruyacağını, Nilay'ın kalabileceğini ifade etti. Bugüne kadar hiç Faruk Turgut'u biz görmedik o kadar detaylı konuşurken. Sonra başka kanalda da olabiliriz gibi bir ibare kullandı sözcüklerinde. Üstüne şimdi haberler çıkıyor Kızılcık Şerbeti bitiyor diye. Piyasada konuşulan dedikodular var. Bir takım maddi sıkıntılar vesaireler iddia olduğu için şu an onlardan bahsetmeyeceğim. Sonra oyuncuların habersizce hiç haberleri olmadan kendi beyanları diziden çıkarıldıklarını öğrenmeleri var. Yazanlar yani ortaya atılan işte Kızılcık Şerbeti bitecek diye iddianın kaynağı önemli bir kaynak olabilir. Bu da bir yol olabilir. Atıyorum Show TV ile sözleşmesi vardır. O yüzden oyuncuları çıkarıyordur. Show TV hani reyting alamayınca kendi isteğiyle bitirebilir diye düşünüyordur. Birçok faktör, birçok seçenek var burada. Çünkü ben Faruk Turgut'un İzzet Çapa'ya konuşmasını, yıllar sonra konuşmasını ve bu kadar detay vermesini çok manidar buluyorum. Dolayısıyla izleyip göreceğiz. Eğer gerçekten 5, 6, 7 bölüm sonra biterse bir anda senaryo bitirilirse gerçekten Faruk Turgut'un kendi isteğidir, öz iradesidir ve diziyi oraya bitimine doğru sürükledi gibi düşüneceğiz. Ama şu an çok erken yani tam olarak ne olduğunu hiçbirimiz tamamen bilemiyoruz. Çok iyi reytinglerle dönebilirler ama dediğim gibi Faruk Turgut'un diziyi bitirme yoluna da girdiğini iddia edebiliriz. Son dakika plakasını kapatmak zorundayım. Bu araba Poyraz'ın arabası mı? Arkadaki ev Afra Saraçoğlu'nun oturduğu apartman. Bu arabanın da Poyraz'ın arabası olduğu söylenir.
İstanbul Boğazı'nda. Evet, biraz İstanbul önce bir Boğazı'nda. izleyicin yazmıştı. Ben şu anda onlara yakınım ve Poyraz Bey Afra'nın evine giriyor diye bir izleyicin bildirimde bulunmuştu. Onu söyleyecektim, lafının bitmesini bekledim. Evet. Evet. Ardından da bu fotoğraf geldi. Poyraz eve girdi. Çekemedim girerken Poyraz ama arabasını çektim. Kapının önüne park etti diye. Bu fotoğraf geldi arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun apartmanına girdiğini söylüyor izleyici. Bunu bir iddia olarak tabii biz değerlendiriyoruz. Gerçek mi değil mi? Oraya gidip orada bakmak lazım. Evde mi değil mi diye. Muhabir arkadaşlar, bizim yayını izleyenler gidip orada bekleyebilirler. Tekrar söylüyorum, Poyraz'ın, Afra Saraçoğlu'nun İstanbul Boğaziçi'ndeki evinde olduğunu şu anda söylediler. Böyle bir iddia var ve arabasını kapının önüne park ettiğini söylediler. Gidip bakabilirler muhabir arkadaşlar. Oraya ya da yakın arkadaşlarını yönlendirebilirler. Arnavutköy'e, Bebek'ten hemen önce orada olduğu söyleniyor. Peki biz yayınımıza dönersek, bu arada bize gelen bir iddia da arkadaşlar, Poyraz'ın Afra Saraçoğlu'nun maaşlı çalışanı olduğu iddiası. Bu konuyu biraz sonra e, sevgili Arzu'ya soracağım. Onun düşünceleri benim için çok önemli. Yıldız Tilbe'nin dün gece yaptığını gördün mü? Çeşme'de bir mekanda sahne aldı. Gördüm. Sonra evet, o mekandan ayrılırken güvenlik görevlisine söylediği sözler, bir çakarım gidersin. Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten. Bir çakarım gidersin diyor adama. Bir de böyle hareket yapıyor. Çalışan adam orada ekmek peşinde gece yarısı. Yani ben yadırgadım Yıldız'ı. Sen ne diyorsun? Ben zaten köpeklerle ilgili attığı tweetten sonra her şeyini yadırgamaya başlamıştım. Dolayısıyla hayvanlarla ilgili öyle düşünüyorsa insanlarla ilgili de böyle düşünebilir. Kendi karakteri, kendi hayatı. Yıldız Tilbe ile ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Gönlüm çok kırgın, çok üzgünüm o tweetten dolayı. Orayı aşamıyorum, orayı geçemiyorum. Çünkü hayvanları da insanları da inanılmaz fazla seviyorum. Ama genel olarak hani ben hep şeyden yanayım. Bize hizmet sunan insanlara daha nezaketli olmamız, daha zarafet içerisinde davranmamızdan yanayım. Onu beklerdim ama yapar mı bilmiyorum. Evet, yani elbette mikrofon Yıldız Tilbe'ye yakışıyor. Şarkı söylemek Yıldız Tilbe'nin işi ve yakışıyor ama güvenlik görevlisine, işini yapan güvenlik görevlisine saygı göstermesi çok daha yakışırdı. Saygılı olması, insanca davranması çok da yakışırdı. Çünkü adam orada işini yapıyor. Adam orada Yıldız Tilbe'ye aslında saygısızlık yapmak isteyenleri uzaklaştırıyor. Rahatsız etmek isteyenleri uzaklaştırmaya çalışırken, onlara seslenirken Yıldız Tilbe tepki gösteriyor ona. Bir de oradaki vatandaşları anlayamıyorum. Yıldız Tilbe'nin konuşmasını alkışlıyorlar. Bu adama bu şekilde hitap etmesini alkışlıyorlar. Oradaki vatandaşlar, kapının önünde Yıldız'ın çıkmasını bekleyenler. Ona da çok şaşırdım. İnsanlarımız da bir tuhaf yani. Evet, enteresanlar. Hayranlık da enteresan bir şey. Yaptığı iyi ya da kötü her şeyde sevdikleri sanatçının arkasında durabilmek büyük hayranlık gerektiriyor. Muhtemelen hayranlarıdır. Sıla Deveci de yazmış dün Çeşme'de Yıldız Tilbe'yi izlemiş. Ama çıkışta olanlar hiç iyi olmadı demiş Sıla Deveci. Sıla oradaydı demek ki. Sıla oradaydı. Evet, soruyorlar tekrar. Burada DM'den yazıyorlar. Bilal abi arabayı tekrar göster, ben tanırım diyor. DM'den yazmış. Plakasını parmağımla kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü vatandaşın kimliğini açık edemeyiz. Bu şekilde arabasının plakasını açık edemeyiz.
Poyraz'a ait olduğu iddia ediliyor. Afra Saraçoğlu'nun apartmanına girdiği, arabayı evin önüne park edip eve girdiği iddia ediliyor. Bizi izleyen muhabir arkadaşlar meslekleri icabı gidip orada bekleyip haber yapmak için görüntüleyebilirler Poyraz'ın evden çıkışını. İsterlerse, arzu ederlerse gidip görüntüleyebilirler. Daha evvel de zaten buna benzer haberini yaptılar köpeğini gezdirirken. Evinin civarında Afra'nın köpeğini gezdirirken. Peki Kıvanç Tatlıtuğ hesabını kapattı ya, 5 milyon takipçili hesabını. Sevgili Müge Dağıstanlı'nın bir haberi, gazeteci meslektaşım. Caner'in okusana, ben anlatayım. Sana zahmet Arzu. Müge Dağıstanlı dedi ki Kıvanç Tatlıtuğ'un yakınları sormuşlar. Neden 5 milyonluk Instagram hesabını kapattın, Twitter hesabını kapattın? O da demiş ki Kıvanç Tatlıtuğ'da canım istedi kapattım ama geçici kapattım. X hesabımı ise bir daha açmayı düşünmüyorum, kullanmayı düşünmüyorum. Canım istedi kapattım. Elbette canı isteyebilir. Ne diyorsun Arzu? Evet, canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok diyormuş Kıvanç Tatlıtuğ. Instagram'ı Evet, kapatmak yerine askıya almış. Yani canı istediği vakit geri dönecek demişler. X'i ise artık kullanmayı düşünmüyormuş. Bu arada yakınlarına dijital detoks kararı verdiğini söylemiş. Müge Dağıstanlı'nın haberi. Bence genel olarak artık hepimizin gelgitli durumlarını Kıvanç Tatlıtuğ da yaşıyor. Ben hiç bunlarla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bence genel olarak gördüğü bir haber, bir şey Kıvanç Tatlıtuğ'un çok canını sıktı ve bunu tepki olarak kapattı. Çoğu zaman ben de o noktalara geliyorum. Gördüğüm bir şiddet haberi, herhangi olan olumsuz bir haber üstüne işte X platformunu ya da Instagram'ı kapatma isteği doğuyor. Çünkü hepimiz maalesef kötü bir gündeme bakıyoruz yani. Hepimizin üzüleceği haberler vesaireler var. Artık en psikolojisi sağlam olan bile üzülüyor, dert sahibi oluyor. Bence bununla ilgili hani bir şeyde bir hassasiyet görmüştür. Yani ben mesela şiddet gören kadınlar ve hayvanlarla ilgili çok yıpranıyorum o haberleri görmekten. Hep o noktalara çok geliyorum yani. Diyorum lanet olsun kapatayım hiçbir şey görmeyeyim diyorum. Bence öyle bir şeydir. Onun canını acıtan, duygusal olarak onu geriye götüren bir mevzuyla ilgili kapatmıştır. Geri açacaktır muhakkak. Çünkü ekmek kapısı artık herkesin maalesef sosyal medyası olması gerekiyor. Yani bu tuzağın içerisine aslında hepimiz çok gönüllü olarak seçildik ve çekildik. Biraz aslında iş tehlikeli bir noktaya gidiyor değil mi? Hani sosyal medyası olmayan insan artık iş yapamıyor, para gelmiyor, bir şekilde her şeyini göstermen gerekiyor. Buraya doğru itildik yani. Artık bir mecburiyet ama tabii Kıvanç Tatlıtuğ ismi çok büyük bir isim. Artık diziler takipçilerine bakarak ünlülerin dizileri alıyorlar. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un bir sosyal medyası olmaması bir soru işareti yaratır mı? Onu geriye götürür mü? İzleyip göreceğiz. evet. Şimdi bana gelen bir bilgi var. Orada da şöyle söyleniyor Arzu. Kıvanç Tatlıtuğ'un en iyi arkadaşı ve oyunculuğa başladığı zaman ilk zamanlardan beri gerçek anlamda rakibi Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un şu anda 11 milyon takipçisi var. Kıvanç'ın 5 milyon takipçisi var. Bir de senin söylediğin gibi takipçi sayısıyla artık dizilere oyuncu seçildiği bir dönemdeyiz. Bütün bunlar Kıvanç'ın bir anda kafasını bozmuş ve o yüzden de böyle geçici olarak kafa dinlemek istemiş olabilir diyorlar. Tabii ki takipçi satın alabilir pek çok ünlünün yaptığı gibi ama Kıvanç da bunu kendine hiçbir zaman yediremez. Pek çok ünlü oysa bunu yapıyorlar, zaman zaman yapmaya devam ediyorlar. Hatta Instagram bir ara Nisan ayıydı galiba. E, satın alınmış olan önemli miktarda şeyleri temizledi. Takipçileri temizledi.
hiç umursamadan yine satın aldılar, biliyor musun, bazı bildiğim isimler. Evet, Hiç umursamadan satın aldılar. Allah Allah, buna da şaşırıyorum yani. İnsanlar evet. garip. Ee, Geçen gün bakalım. sektörden çok sevdiğim birisiyle konuştum, gazeteci o da. Bana işte onun da bir magazin hesabı var. Elinde bir program olduğunu ve kimlerin ne kadar takipçi satın aldığını gördüğünü söyledi ve beni tebrik etti hiç takipçi satın almadığım için ama öyle isimler söyledi ki bana inanamazsın. Dedi ki bak 1.750.000 şöyle falan filan bunların dedi gerçek takipçisi 100.000 130.000 bile yok dedi. Seni de çok yakinen tanıdım. Benim de çok yakinen ki inanamazdım yani takipçi satın aldıklarına. Bunları söyledi yani artık herkes herkesi görüyor. Bana şeyi söyledi. Tabii. Yani o kadar çok haberin dedi ortalığa düşüyor ki senin dedi. Algoritma otomatikman onu düşürüyor dedi. Ama birkaç isim söyledi. Bunların haberleri düşmüyor dedi. Ya da birkaç ünlü söyledi ya da yarı selebriti söyledi. Bunları dedi sen keşfetinde görüyor musun? Görmüyorum. Ama dedi seni bütün Türkiye görüyor dedi keşfette dedi. Ben de biraz böbürlendim. Ama söylediği isimlere hakikaten baktım. Gerçekten hiç benim karşıma çıkmıyorlar. Yoklar Evet, evet, bu çok yani. önemli. Bu çok önemli. Bu söylediklerin çok önemli. Orada şişirilmiş bir takipçi sayısı görüyoruz ama keşfette yoklar. Çok doğru söylüyorsun. Yasemin Kozanoğlu bir zamanlar çok ünlü bir genç yıldız adayıydı. Zaman zaman podyuma çıkıyordu. Birkaç sinema filminde oynadı. Bazı dizilerde oynadı. Toplam 7-8 tane ama magazin sayfalarında onu sık sık görüyorduk. Erkek arkadaşlarıyla, ailesi, babası İstanbul Bankası vardı. Onun sahibiydi. Ee, Ahmet Kozanoğlu. Aynı zamanda Güneş Gazetesi'nin ortağıydı. Annesi Ahu Tuğbay bir zamanların çok ünlü mankeniydi. Yasemin Kozanoğlu çok da güzel bir kız, sarışın. Ne oldu bu kıza filan derken bugün bir haber düştü. Ibiza'ya yerleşmiş yıllar önce meğersem. İspanya'nın Ibiza adasında yaşıyor Yasemin Kozanoğlu. Yani ve yalnız işte sıkılmadığını söylüyor. E, sen yapabilir misin? Ülkeni vatanını bırakıp da böyle zengin, varlıklı, ünlü bir ailenin, sosyetenin bir üyesi. Burada para sıkıntısı, para derdi de yok. Ama çekiyor gidiyor başka bir ülkede bir hayat kuruyor. Bana zor geliyor ya kendim için. Zor. Ben hemen yapabilirim yani. Ben bir şey beni Öyle mi? mutsuz ediyorsa, tadımı kaçırıyorsa hemen değiştiririm. Evet, mekanlardan falan bir bağlılığım vardır ama bazen, tebdili mekânda da fayda vardır. Yapabilirim. Ben de biraz öyle düşünüyorum. Çünkü gördüğüm şeylerden, yaşadıklarımdan çok üzülüyorum. Hani, diyorum hiç kimsenin olmadığı bir dağ başına gitsem, orada kalsam, sosyal medya olmasa, hiçbir şey görmesem. Çünkü bazı insan vardır, hiç umursamaz. Benim çoğu arkadaşım bakıyorlar, "A, ne var ki bu da böyle olmuş, bu da böyle." Yani hiç ne insana ne hayvana faydaları yok. Ama ben öyle değilim. Ben çok empat bir tipim. Herkesin acısını üstleniyorum. Herkesin yaşadıklarını üzerime alıyorum. Sosyal medyada gördüğüm bir şey bile beni çok üzücü noktalara getirebiliyor. Çok kafaya takıyorum. Olabilir, yapabilirim. Ben Yasemin'i eski evimden tanıyorum. Yan komşuma geliyordu çok sık. En son herhalde Öyle bir mi? 6 sene önce falan görmüştüm. Dünya tatlısı bir kızdı. Hiç şaşırmadım. O zaman da söylüyordu gideceğini. Çok da böyle kendi başına rahat yaşar ama ben onun çok kendi başına olduğunu sanmıyorum. O çünkü bir aşk kadını. Muhakkak şimdi aşık olduğu birisi vardır yanında. Vardır diyorsun. Ben de bir Paris dönüşü uçakta karşılaşmıştım onunla. Ne kadar sakin, ne kadar böyle naif, yani böyle kibar, az konuşan ama güler yüzlü bir hanımdı. O zamanlar da biz program yapıyorduk televizyonda. Çok iddialı bir program yapıyorduk. O programla ilgili kendisine bir teklif götürmüştüm. Başka sos havada atlar. Hiç, hiç bana mısın Hiç işi demedi. olmaz. Evet, evet, çok sakin, böyle cool,
halinden çok memnun, yaşantısından. Öyle bir genç hanım tanımıştım. Şimdi Ibiza'da çıktı. Peki arkadaşlar, şimdi elimdeki sıralamaya bakıyorum. Gizem Karaca, oyuncu Gizem Karaca. Ya üzüldüm o paylaşımının storiesini, videosunu izleyince. Neden kilo almak bu kadar kolay diyor. Hamileydi, doğum yaptı ve aldığı kiloları vermeye çalışıyor. Spor yaparak ter içinde bir video çekmiş. Neden kilo almak bu kadar kolay? Arkadaşlarınla sohbet ederken ufak ufak atıştırıyorsun. Bir bakmışsın kilo almışsın. Ama kilo verirken perişan oluyoruz. Her yerimizden ter damlıyor. Uğraşıyoruz. O Kilo kadar vermek çok zor katılıyorum gerçekten. ki. Evet, yani bir Çok gün makarna yiyeyim, 1,5 hafta onun şişliği kalıyor üzerimde. Ama 10 gün aç kalayım, hiçbir şey olmuyor vücudumda yani. Çok zor. Ya kilo nasıl o kadar çabuk alıyoruz? Nasıl bu kadar çabuk veremiyoruz? Bilmiyorum yani. Gerçekten bilim adamları bunu inceleyip araştırırlarsa çok mutlu olacağım yani. Özellikle de kadınlar için, yani kadınlar acayip ödem tutuyorlar ve acayip kilo almaya müsaitler. Bence erkekler öyle değil. Onların metabolizmaları daha hızlı. Siz atıyorum bir makarna yediğinizde 10 gün pişmanlık duymuyorsunuz ve vücudunuz ödem tutmuyor. Ama biz kadınlar bir hamur işi, bir makarna, bir glutenli bir şey yediğimizde gerçekten 10 gün boyunca aç kalmamız gerekiyor. Tabii bünyeden bünyeye değişir bunlar ama en azından benim için böyle ve Gizem Hanım'ın söylediğine göre onun için de böyle. Çok zor yani. Bir de hep biliyorsun işte mobbing var, utandırma var insanlar tarafından. Yok işte kilo aldın, yok şöyle, yok böyle. Korkunç insanlar yani. Herkes herkesin kilosuyla uğraşıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz ve hepimiz tabii ki birazcık daha fit görünelim, daha iyi olalım, saçımız daha iyi olsun, belimiz daha iyi olsun. Bu çarkın içerisinde kendimizi yiyip bitiriyoruz. Halbuki kilo da alınabilir, kilo da verilebilir. Ama işte maalesef dış dünya sana bunun için izin vermiyor. Ben de çok üzüldüm videosuna. Çok acı çekiyordu. Suratı kıpkırmızıydı. Saatlerce spor yapmış. Eminim ki o sporun karşılığında 800 kalori gitmiştir. Ama bir makarna yese 1000 kalori geri gelecek. Çok adaletsiz yani. Ne yapalım? Bütün gün aç mı kalalım? Ne yapalım bilmiyorum yani. Çok can sıkıcı. Ve 1000 kalori 5 dakika içinde alıyorsun. İşte Gizem Evet. Karaca, böyle göründüğüne bakmayın. Aslında dünyalar güzeli bir genç kadın kendisi. Doğum sonrası aldığı kilolar ve onları vermeye çalışırken spor esnasında bir paylaşımı, ter içinde kalmış, yüzü gözü kızarmış. Çok üzücü. Evet, evet, hakikaten çok çabuk kilo alıyoruz ve verirken de çok zorlanıyoruz. Peki, özel abonelerimden Lale Hanım burada. Lale Hanım, Lale Arzu Hanım, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Süreyya Diker Hanım da burada. Ona da teşekkür ediyorum. Delfina Dimasio, Şili'den. Delfina Dimasio'ya selamlar. Bizi sonra izliyor. Nelly Manzano, Arjantin'den bizi sonra izliyor. Nelly Manzano da. Lydia buradaydı. Lydia Fransa'dan. Bugün Instagram'da da bayağı yazıştık kendisiyle. Afra Saraçoğlu'nun Paris fotoğrafları çıktıktan sonra. Monica Vasconcelos, Brezilya'dan, onunla da yorumlarda karşılaşıyoruz. Flavia Rocha, Brezilya'dan arkadaşımız, benim storylerime bile yorum yapıyor kendisi. Sık sık karşılaşıyoruz. Şu anda burada değil. Ve Derya Şahin Eğitim, ona da çok selamlar. O da yayınımızda değil, özel abonem. Dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Beğen yaparsanız mutlu oluruz ve bizi abone olarak izlerseniz de katkınız büyük olur arkadaşlar. Teşekkürler. Peki, bugün Afra Saraçoğlu'nun paylaşımları vardı. Daha doğrusu dünden yapılmış paylaşımlar. Ve Afra Saraçoğlu bir modacı, yakın arkadaşı, aynı zamanda kendisine stil danışmanlığı yapan kişinin, Paris'te yaşıyor o kişi. Onun doğum gününe
katıldı. Oturduğu masada karşısında Poyraz oturuyor. Ve insanlar yorumlarda Poyraz'ın Afra Saraçoğlu'nun maaşlı çalışanı olduğunu söylüyorlar. Ne Yok diyorsun? artık şoförü. Yok artık şoförü yani. Yok, ben hiç inanmıyorum öyle bir şey. Poyraz çok eğitimli. Çok iyi bir ailenin çocuğu. Ne alaka yani maaşlı çalışanı olması? Çok benim aklıma ve mantığıma yatmadı. Söylemiştim, kuzenimden dolayı ailesini ve yaşadığı hayatı öğrendim. Yani neden Afra'nın maaşlı çalışanı olsun ki? Yani ortaya atılmadık, bir tek bu iddia kalmıştı. Onu da attılar. Tebrik ederim yani. Önümüzdeki hafta herhalde diyecekler özel koruması. Değil yani, aralarındaki nedir bilemiyoruz ama çok sık yan yana görünüyorlar. Aşk olabilir, dostluk olabilir, kankalık olabilir ama çoğu zaman aşk gibi duruyor. Aralarında bir münasebet var. Bundan dolayı da yan yanalar ama o münasebetin sebebini sadece emin olmadığımız için söyleyemiyoruz. İddialar, ortaya atılan iddialar üzerine konuşuyoruz. Böyle maaşlı elemanıydı falan, ben buna çok inanmıyorum. Bana çok akla uyan bir şey olarak gelmedi. Kim bunu muhtemelen fanlar ortaya atmıştır, değil mi? Kim ortaya atmış Tabii bilmiyorum tabii. ama bana çok 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 ultra akla aykırı, saçma bir iddia olarak geldi. Evet. Ee, Bu şeyin hmm, bu stilistin doğum gününü kutlayan stilistin arkadaşları arasında Mert Ramazan Demir'in çevresindeki onun yakın arkadaşları da olduğu söyleniyor ve o doğum gününe Afra ile Poyraz'dan başka Türkiye'den Mert'in de arkadaşı olan pek çok insan katıldı deniyor. Bana da bu konuda bir sürü işte şu fotoğraftaki şu fotoğraftaki bu filan diye böyle bir sürü ayrıntılı yolladılar gün içinde Mert'i ve Afra'yı yakından takip edenler. Ama Mert o stilistin arkadaşı olmasına rağmen doğum gününde yoktu. Paris'teki o doğum gününde yoktu. Mert Ramazan Demir. Bunu da yani altını çizelim. Bir İspanyol'un Afra ile ilgili yazdığı bir yorumu okumak istiyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bulmaya çalışıyorum. Şu olabilir. Evet. Bunu kesinlikle size anlatmam gerekiyordu. İşte dünyanın her yerinde bu sefer İspanya her kategoride 7'den 70'e herkesin aşık olduğu bir çift. Afra ile Mert için diyor. Sonuna kadar okuyun diye yazmış. Düşünsenize dün ailem petank oynamaya gittik. Ailemle petank oynamaya gittik. Fransa'dan bir oyun, Fransız bir oyunmuş bu petank. Burada bir oyun alanımız var. İspanyol komşularımız ne zaman gelsek her zaman bir akşamı bu oyuna ayırırlar. Kaliteli bir kalabalık, avukatlar, doktorlar. Benim yaşlarımda bir kadın Madrid'den bir dil bilim profesörü. Ee, Ben dün gitmedim. Kızıma Irina nerede diye sormuş. Kızım anne evde kaldı demiş. Muhtemelen arkadaşlarıyla sohbet ediyordur. Türk dizileri hakkında konuşuyordur. Saçma sapan şeyler işte ve Profesör Anka ona ama neden saçma sapan şeyler dedi. Kız diyor ki saçma sapan şeyler. Profesör itiraz ediyor. Niye saçma sapan olsun diyor. Ee, Haftada 3 kez izliyorum farklı diziler. En sevdiğim Mertli ve Afralı olanı. Burada bu çifte bayılıyoruz ve genel olarak Türk dizilerini seviyoruz. Beni aradılar. Anne senin oyuncunun adını biliyor musun diye. O profesörle beraber kızı aramış. Evet dedim. Mert Ramazan Demir. Pardon. Ve 4 dil konuşan Profesör Anka telefonu aldı. Ben de bu adama bayılıyorum diye cevap verdi. Kızım da şok oldu. Çıldırmışsın diyor. Annemle dalga geçiyordum. Şimdi bakıyorum sen de tamamen aklını kaçırmışsın demiş profesöre.
kızı. Evet, dünyanın her yerinde aynı dille konuşuyorlar. Aşk dili. Bu dil bu çifte çok yakışıyor diye. Demek ki orada Yalı Çapkını yeni oynuyor. Herhalde son sezonuna doğru. Böyle de bir İspanyol takipçimizin bir yorumu bize ulaşan arkadaşlar. Dünyanın her yerinde çok seviliyorlar. Arzucuğum çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese, dinleyen herkese teşekkürler. Çok güzel yorumlardı canım. Sağ ol. Kalbine sağlık. Senin de. Dostlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz dostlar bize katıldığınız için. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Yarın bilin bakalım kimle yayında olacağız. Kimle? Yarın İpek Can Bulat'la. İpek Can Bulat'la. Ay İpek Hanım'la yayında olacağız. canım. Ve Tarçın da bizi izliyor. Tarçın da oğlumla beraber bizi izliyor. El salla Hidayet. Hidon ne kadar Şu boyu anda büyümüş ya. Hidayet spor yapıyor. Hangi sporları yapıyorsun? Maşallah. Spor salonuna gidiyor. Ve Tarçın. Ve Tarçın. Ve Tarçın. Peki. Ve Tarçın. Peki. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşürüz canım. Bay bay. Bay bay.